Türk okçuluğunun kalbi yayın kapsasında değil, okçunun baş parmağında gizlidir. Bu gizemli ve zarif aparatın adı zihgir, diğer adı ile şast olarak bilinir. Türklerin savaş meydanlarındaki o meşhur hızının ve isabet yeteneğinin sırrı olan bu küçük halka aslında bir mühendislik harikasıdır. Türk okçuluğunda zihgir dediğimiz şey ilk bakışta küçük ve basit bir parça gibi görünür. Ama işin içine girince aslında ok atışının en kritik unsurlarından biri olduğu fark edilir. Baş parmağa takılan bir yüzük gibidir. Fakat sıradan bir yüzük değil. Yayı çekerken bütün yükü üzerine alan bir araçtır. Türkler yayı diğer birçok toplumdan farklı olarak baş parmakla çeker. Bu teknik hem daha güçlü yayların kullanılmasına hem de okun daha hızlı fırlamasına imkan verir. Ancak bu yöntemin bir bedeli vardır. Baş parmak çok ciddi bir baskıya maruz kalır. İşte zihgir tam bu noktada devreye girer. Parmağı korur ama sadece korumakla kalmaz. Atışı da daha kontrollü hale getirir. Zihgir, okçunun yayı çekerken baş parmağını koruyan ve kirişin parmaktan pürüzsüzce kaymasını sağlayan bir yüzüktür. Batı dünyasında okçular yayı 3 parmakla işaret, orta ve yüzük parmağı ile çekerken Türkler ve diğer bozkır kavimleri baş parmak çekişi tekniğini kullanırlar. Bu teknik yayın daha gergin ve hızlı çekilmesini, at üzerinde hareket halindeyken okun düşmemesini sağlar. Zihgir olmadan baş parmakla bu kadar güçlü yayları çekmek parmağın ciddi şekilde yaralanmasına neden olur. Bir zihgir sadece bir yüzük değildir. Sahibinin parmağına özel dikilmiş bir elbise gibidir. Kişiye özel yapılmayan bir zihgir ya parmağı sıkar ya da atış anında fırlayıp gider. Zihgir yapımı başlı başına bir ustalık işidir. En yaygın malzeme hayvan boynuzudur. Çünkü boynuz hem dayanıklıdır hem de işlenmeye uygundur. Usta boynuzu keser, ısıtır ve yavaş yavaş şekil verir. Daha sonra iç kısmını oyarak onu baş parmağa tam oturacak hale getirir. Dış kısmında ise oku tutmaya yarayan küçük bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntı okun doğru anda ve düzgün şekilde bırakılmasını sağlar. İyi yapılmış bir zihgir ne parmağı sıkar ne de gevşek durur. Adeta parmağın bir parçası gibi olur. Bu küçük parça sayesinde Türk okçuları çok güçlü yayları rahatça çekebilmiş, peş peşe hızlı atışlar yapabilmiş ve özellikle at üzerinde büyük bir avantaj elde etmiştir. Çünkü savaş sırasında hız ve süreklilik
hayati öneme sahiptir. Zihgir parmağın zarar görmesini engellediği için okçu uzun süre yorulmadan atış yapabilir. Diğer toplumlarda ise genellikle 3 parmakla çekiş yöntemi kullanılmıştır. Bu teknikte zihgire ihtiyaç duyulmaz. Ancak bu yöntem baş parmak çekişine göre bazı sınırlamalar getirir. Elin gücünü tam kullanmak zorlaşır ve özellikle hareket halindeyken, yani at üstünde aynı hız ve kontrolü sağlamak daha güç olur. Türk okçuluğunu farklı ve etkili kılan unsurlardan biri de bu teknik ile zihgir kullanımının birleşmesidir. Fil dişi ve kemik zihgirler en kıymetli ve geleneksel olanlarıdır. Özellikle manda boynuzu, fil dişi ve kemik kirişin üzerinden yağ gibi kaymasını sağladığı için tercih edilir. Altın ve gümüş zihgirler genellikle törenseldir ya da sultanlar tarafından kullanılır. Gümüş yumuşak olduğu için gümüşün içine sertlik katılması gerekir. Kıymetli taşlardan da zihgir yapılır. Yeşim, şah maksut ve necef gibi taşlar hem estetik hem de dayanıklılık için kullanılır. Acemi okçuların parmaklarının alışması için deriden imal edilmiş zihgirler kullanılır. Zihgirin yapım aşaması şöyledir. Okçunun sağ el baş parmağının boğum noktası titizlikle ölçülür. Seçilen malzeme, örneğin bir parça manda boynuzu, zihgirin temel formuna getirilir. Zihgirin iç kısmına damak, dışarıya doğru uzanan ve kirişin oturduğu kısma kulak veya kaş denir. Bu kısımların eğimi okun çıkış hızını belirler. Yüzey pürüzsüz hale getirilir. Kiriş takılmasın diye ayna gibi parlatılmalıdır. Avrupalı okçular yayı göğüs hizasına kadar çekebilirken Türk okçusu zihgir sayesinde yayı kulağına kadar, hatta kulak arkasına kadar çekebilir. Bunun getirdiği avantajlar şunlardır. Daha uzun çekiş mesafesi, oka daha fazla enerji yükler. Bu da Türk oklarının 800 metrenin üzerine çıkabilmesini sağlar. 3 parmak çekişinde ok yayın soluna konur ve at sarsıldığında ok düşer. Zihgirle yapılan çekişte ok yayın sağ tarafına mandallanır. Bu okun yay üzerinde kilitlenmesini sağlar. Böylece at üstünde 4 nala giderken her yöne güvenle atış yapılabilir. Zihgirli baş parmak çekişi seri atış yapmaya çok daha uygundur. Bir Türk okçusu dakikada onlarca oku hedefe gönderebilir. İslam geleneğinde ve Türk İslam okçuluk kültüründe Ali radıyallahu anh zihgir yapanların piri kabul edilir. Zihgirle ilgili halk arasında anlatılan bir rivayet vardır. İlk zihgiri Ali radıyallahu anh'ın yaptığı söylenir. Bunun tarihsel olarak kesinliği bilinmez. Ancak bu anlatım zihgirin ne kadar eskiye dayandığını ve ne kadar değerli görüldüğünü gösterir. Anlatıya göre Ali radıyallahu anh savaşlarda ve talimlerde baş parmağının zarar görmesini engellemek için deri veya sert malzemeden ilk koruyucu yüzüğü tasarlayan kişidir.
Okçular arasında söylenen anlamlı bir ifade vardır. Ok yaydan çıkmadan önce hata zihgirdedir. Çıktıktan sonra kaderdedir. Bu söz zihgirin önemini çok iyi anlatır. Çünkü atışın en kritik anı okun yaydan ayrıldığı o andır. Eğer zihgir doğru kullanılmazsa ne kadar güçlü olursa olsun atış isabetli olmaz. Sonuçta zihgir küçük bir parça olmasına rağmen Türk okçuluğunun gücünü ve inceliğini temsil eder. Parmakla yay arasında kurulan o hassas dengeyi sağlar. Bu yüzden sadece bir araç değil, aynı zamanda ustalığın bir göstergesi olarak görülür.